Herkese selamlar. Yeni bir günden, Dubai'de yeni bir günden. Bugün Hüseyin'le beraber Kite Beach'teyiz. Herkese selamlar. Yeni bir günden, Dubai'de yeni bir günden. Bugün Hüseyin'le beraber Kite Beach'teyiz. Buranın uzun sahillerinden bir tanesi, ünlü sahillerinden bir tanesi Kite Beach'teyiz ve burayı keşfedeceğiz. Bakalım neler var, neler yok göreceğiz. Sizlere de çekeceğiz burada neler olduğunu, neler bittiğini. Şimdilik bu kadar. Şimdi sizi görüntülerle baş başa bırakıyorum. Demin sağ olsun bir tane Türk abimiz bize bir çay ısmarladı. Buralarda bir tane Türk restoranı var. Şimdi adını veremiyorum ama siz Kite Beach'e geldiğinizde görürsünüz. Zaten başka Dubai videolarını izlediğinizde de çok rahat görebilirsiniz. Şimdi reklam olabileceği için ben adını söyleyemiyorum. Siz bakarsınız artık ona. Onun haricinde şu anda sahilde yürüyoruz Hüseyin'le. Ne düşünüyorsun şu ana kadar sahil hakkında? Valla şu an daha yeni giriş yaptık. İnsanlar Aralık ayında buraya gelip yüzebiliyor. Güneşleniyor. Herkes keyfinde. Bugün birazcık rüzgarlı ama deniz o kadar dalgalı değil. Ve şu an her şey güzel gözüküyor. Evet arkadaşlar, şimdi size sahildeki görüntülerle baş başa bırakıyorum. Evet arkadaşlar, bugün de şansımız hava bulutlu ve rüzgarlı. Yani maalesef kötü bir havada geldik Kite Beach'e. Ama olsun, gene de etraf güzel, hoş. Keşke güneşli olsaydı. Güneşli olsaydı daha iyi olabilirdi tabii. Şu anda Sole Mio diye bir yerdeyiz. Sanırım plajın adı. Sole Mio da İtalyanca'da güneşim demek. Öyle de kısadan bir hisse vermiş olayım, bir bilgi vermiş olayım. Dediğim gibi bugün çok rüzgarlı, çok kötü bir havaya denk geldik maalesef. Ama gene de Dubai'de bulunmak bile güzel bir şey. Güneşli olsa da, bulutlu olsa da gezmenin keyfine varıyoruz. Hoşumuza gidiyor. Sen bir şeyler söylemek ister misin? Güzel, çok rüzgarlı. Yani çöle yağmur getirdik, bulut getirdik. Aynen. Geldiğimiz günden beridir bir güneş açmadı. Bir safari günü açtı. Yani o gün de açmasa da olurdu yani. O gün de çöldeydik. Ne zaman bir deniz kenarı, bir sahil, bir şey görmek istesek yok, nasip olmuyor. Aynen arkadaşlar ya, öyle bir şeyimiz oldu. Geldiğimiz gün yağmur yağdı. Ondan sonraki gün güneş açtı. Çöle gittik. Şimdi de sahile inelim dedik. Şimdi çok rüzgarlı ve bulutlu bir hava var. Ama gene de moral bozmak yok. Eğlence var, gezmek var, Gezmeye bozmak devam. var, keyif almak var.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada padel oynamak için yerler var. Aynı zamanda şurada body kullanıyorlar. Ve az ileride de, yanlış görmediysem, bu bölgede padel ve body var. Biraz daha ilerleyen yerlerde de, yanlış bilmiyorsam, voleybol oynayabileceğiniz alanlar var. Voleybol oynayacağım alanlar da burada. Şöyle göstereyim sizlere. Birazdan yanından geçeceğiz. Burada zıplama alanları var. Anladığım kadarıyla çocuklar için de herhalde. Burada da voleybol oynanabilecek alanlar var. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi aralığın ortasındayız. Ve insanlar burada denize giriyorlar. Biraz ironik çünkü ben denizde yaşıyorum ve 2 aydır işe montla gidip geliyorum. O yüzden bana biraz açıkçası farklı geldi. Yani burada gecenin ikisinde, üçünde şortla, tişörtle gezebilmek uzun zamandır yaşamadığım bir şeydi. Onun haricinde gördüğüm kadarıyla deniz temiz görünüyor. Açıkçası bir gördüğüm kadarıyla kirlilik yok. Tabii ki de bir işte Marmaris'in sahilleriyle ya da Antalya'nın sahilleriyle falan kıyaslanamaz. Ya da işte Ayvalık'ın sahiliyle vesaire. Oralarla kıyaslanamaz. Ama gene de buranın denizi de güzel. Eğer ki Aralık ayında denize girmek istiyorum derseniz Antalya'da bir seçenek olabilir tabi. Antalya'nın deniz suyu sıcaklığı belki buraya göre bir tık daha soğuk olabilir. Ama insanlar burada da denize giriyor. Sadece hava durumunu kontrol etmeyi unutmayın. Bulutlu bir günde denk gelirseniz ya da rüzgarlı bir günde. Bu çok nadir bir şey bu arada ama Aralık ayında olduğum için bize denk geldi. Yani o yüzden yapacak bir şey yok. Ama dediğim gibi siz eğer ki buraya gelmek isterseniz hava durumunu da bir kontrol edebilirsiniz. Sadece buraya Nisan'dan sonra gelmemeye çalışın. Çünkü aralığın ortası olmasına rağmen şu an bile hava gerçekten çok sıcak. Bugün biraz daha iyi tabi ama dün güneş vardı. Güneş olduğu zaman acayip sıcak oluyor. Hani şort ve tişörtle gitmiş olmamıza rağmen inanılmaz bir sıcak hissettik. Biraz da terledik. O yüzden size önerim buraya olabildiğince, Türkiye için söylüyorum, soğuk aylarda gelin. En soğuk aylarda gelin. Soğuk aylarda gelirseniz sizin için çok daha iyi olur, çok daha güzel olur. Yani size bu şekilde söyleyebilirim. Evet arkadaşlar, şu anda Dondurma yiyoruz. dondurma yiyoruz. Dondurmanın 2 topuna 18,90 dirhem verdik. Yani kaç liraya geliyor? 400, 220 220 liraya falan geliyor. 220 Yani 230 lira kişi başı civarında. öyle. Yani dondurmalarımız da bu şekilde. Tatlı da fena değil. Demin bisiklet sürecektik ama bisikletin fiyatları da pahalı geldi bize. Tüm gün için 300 lira falan çöküyor. Ama biz Aynen zaten öyle. her yere de park edemiyoruz, her yere de götüremiyoruz şimdi bisikleti. O yüzden çok emin olamadık. Dedik ki yürüyelim, gezelim. Kötü bir fiyat da değil aslında. Hani tüm gün için 300 lira okey aslında da. Bir noktada yani dondurmaya veresimiz geldi o parayı. Bilmiyoruz. Bakalım, belki canımız sıkılır gene kiralarız. Hiç belli olmaz. Şimdilik tadını çıkarıyoruz. Evet. Şimdi tadını çıkaralım.
Evet arkadaşlar, yürümeye devam ediyoruz. Şu anda Sağ ol, Burj evet, Al Arab başlayalım. binasının yakınındayız. Hatta ben size görüntüsünü de göstereyim. Yanlış söylemiş olabilirim çünkü. Şöyle göstereyim sizlere. Şuradaki binaya doğru yürüyoruz. Orada biraz fotoğraf çekeceğiz. Tabii ki de video da çekeceğim ben. Onun haricinde Dubai ile alakalı ekleyebileceğim bazı şeyler var. Bir kere şehir bence pahalı. Pahalı bir şehir. Ucuz bir şehir değil. Tabii şey de diyebilirsiniz. İşte Antalya'ya gidiyoruz. İşte 5 yıldızlı bir otele harcayacağımız paranın yarısıyla burada tatil yapabiliriz. Böyle bir şey de diyebilirsiniz. Tabii o da bir bakış açısı. Yani ben şahsen işte öyle 4 yıldızlı 5 yıldızlı yerlerde tatil yapmayı tercih etmem. Ki o kadar verecek param da yok. Hayır, o da ayrı bir şey. Onun dışında burası güzel bir yer. Hani bütçenizi bir şekilde denkleştirebilirsiniz. Yani herkesin kendi bütçesine göre eminim burada yapabileceği şeyler vardır. Ki biz de olabildiğince düşük bütçeyle hareket ediyoruz. Yani bizim de öyle inanılmaz bir şeyimiz yok, bütçemiz yok. Yani düşük bütçede 40.000 lira falan var, bilginiz olsun. Yani evet, öyle oluyor. Özellikle sezonda gelirseniz bayağı bir en büyük kaleminiz zaten uçak bileti falan oluyor. Onun haricinde kalacak yerler de büyük- bayağı bir pahalı. En büyük kalemimiz uçak bileti, bir de otel konaklaması. Zaten sezonu Aralık'ta gelince yani biz mesela uçak biletini birazcık da erken alıp ucuza kapatabilirdik. Ancak hem izin alma muhabbeti hem de birazcık geç kalmamış olmamız sebebiyle 12.500'e falan geldi bizim git gelimiz. Otel de burada ciddi bir sıkıntı. Yani burada da nasıl diyeyim size, hem sezondaki oteller açık, bu sezondaki otellerde 12.000 civarı. Buranın sezonu Aralık Ocak galiba. Çünkü herkes öyle söylüyor. Yazın burada durulmuyormuş. Aynı zamanda millet böyle anlattı bize. Bunun dışında yani 25.000 kafadan böyle, geri kalanlar da bizim işte konser, yok efendim safari, işte o tarz şeyler olduğu için, bir de yeme içme kısımları haliyle onların üzerinde birazcık 5 koyunca, 15 de ekleyince 25 artı 15'ten totalde 40.000'e kafadan kapatmış olduk. Aynen öyle oldu ve hani belki buraya Şubat gibi falan gelirseniz ya da işte Mart gibi falan bunun yarısına denk gelebilirsiniz. Yarısına denk getirebilirsiniz ama dediğim gibi buraya gelecekseniz, özellikle sezonda gelecekseniz burası bir tık pahalı olabiliyor. Sizin bizim gibi beyaz yakalıları da düşününce aldığımız paralar belli. O yüzden biraz zorlayıcı olabilir tabi. Ama dediğim gibi sezonda gelmezseniz, düşük sezonda gelirseniz 10-15 bin lira çok daha uyguna getirebilirsiniz. Yani hatta bizim biraz şehrin dışında kiraladığımız yerin parasına şehrin merkezinde bir yerler kiralayabilirsiniz. Yani öyle olabileceğini düşünüyorum. Fiyat karşılaştırması yapınca. Onun haricinde şimdi sizlere o demin demiş olduğum binanın görüntüsüyle baş başa bırakıyorum. Evet, demin internetten ufak bir check ettik. Doğru söylemiş miyiz diye. Evet, doğru söylemişiz. Demiş olduğum binanın adı Burj Al Arab'mış. Burası 7 yıldızlı bir otel. Dubai'nin bildiğim kadarıyla en pahalı yeri olabilir konaklama açısından. Ve içerisinde her yer altından yapılma. Hani belki içeri girebiliriz, bilmiyorum içeri girmemize izin verirler mi, de verirlerse içeriği de bir çekmeye çalışırız. Veremezlerse de bir sürü zaten içerinin videosunu çeken YouTuber'lar var, videolar var. Onlardan da seyredebilirsiniz. Evet arkadaşlar, şu anda Burj Al Arab'ın olduğu bölgenin yakınlarındayız. Yani neredeyse dibindeyiz. Ve burada da sağlı sollu demeyeyim, sadece sollu dükkanlar var.
Hatta sizlere göstereyim şimdi. Böyle çevirdim. Burada sağlı sollu dükkanlar mevcut. Burada Solt diye bir dükkan var. Acaba Solt değil mi? Onu anlamadım ama Nusret'in dükkanı olabilir belki. Yok, emin değilim. Onun dışında böyle işte sağlı sollu dükkanlar var. Belki bir tanesine girip fiyat sorabiliriz diye düşünüyorum ama buradakiler yüksek ihtimalle pahalıdır diye düşünüyorum. Burada da sağda yatlar var. Yatların büyüklüğünden buranın ne kadar zengin bir bölge olduğunu anlayabilirsiniz yani. Evet, bakalım şimdi bakacağız bu Burj El Arab'ın içerisine girebilir miyiz, giremez miyiz? Ondan sonra duruma göre ya içeriden fotoğraf ya da video çekeceğim ya da olmazsa da artık stok videolar kullanırım içerisine daha iyi anlayabilmen için. Evet, şu anda saat 5 civarı ve güneş batmaya başladı. Şu anda yanımızda Burj El Arab'ın manzarası var ve arkasında da güneş hafiften batmaya başladı. Çok güzel bir manzara gerçekten. Onun haricinde bugün bayağı bir yürüdük gerçekten. Burj El Arab'ın içerisine girmeyi denedik ama güvenlikler almıyormuş. Anladığım kadarıyla biraz daha 1 milyon aboneye sahip bir YouTuber falan olmam gerekiyor ki aslında. Biraz daha yolumuz var gibi. Aynen. 910 abonelik kanal olunca vermiyorlar. Neyse. Güzeldi yani, şeyleri falan güzel düzenlemişler. Çevreyi. Güzel olmuş. Hoş olmuş. Yani Türkiye'deki bir sahil kentinde yürüyormuşsun gibi bir hissiyat var yani. Kafeler mafeler genelde uygun geldi yani Türkiye'dekiyle aynı fiyat. Şu an mesela sahilin dibindeki yerlere baktık. Demin göstermiş olduğum yatların olduğu yer. Orada 25 AED ile 35 AED arasında değişiyor. O da aşağı yukarı işte 300 lirayla 500 lira arasında değişiyor. Mesela Bodrum'da bir yerde böyle bir yerde otursanız yüksek ihtimal daha fazla fiyat ödersiniz. Onunla kıyaslayınca tabi ucuz kalıyor. Tabi herkesin fiyat beklentisine göre de değişir bu işler. Ama bir Starbucks'ta ya da bir kahve dünyasında bir şey içecek olursanız yani minimum bir 150-200 lira vermeniz gerekiyor. Bu da bir 100 lira fazla verip güzel bir manzara eşliğinde köyünüzü kahvenizi içebilirsiniz. Senin demek istediğin şeyler var mı? Güzel, hoş bir Dubai gezisi. Devam ediyoruz. Yeni yerler görüp gezmeye devam edeceğiz. Yarın son günümüz. Yarın muhtemelen bir Dubai Mall detaylı gezilir. İşte akrabalara, arkadaşlara talep ettikleri şeyler alınır. Onun dışında bakalım. Daha da yolumuza devam edeceğiz. Beğenip abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, şimdi fırsat bulabilirsek bir Old Dubai'ye gideceğiz. Old Dubai'de Starbucks varmış sanırım, bir tane ünlü bir yer varmış. Oraya bakarız. İşte eski evlere falan bakarız. Yani Old Dubai'de ne kadar Old Dubai olabilir bilmiyorum da 40-50 yıllık yer yani. Bir bakacağız işte neler var neler yok. Oraya da girebilme fırsatımız olursa sizlere çekeceğim. Olamazsa da artık yapacak bir şey yok. Stok görseller bir şeyler kullanacağız yani. Yapacak bir şey yok. Şimdi sizlere tekrardan Burj El Arab'ın görüntüsüyle baş başa bırakıyorum.
Evet arkadaşlar, şu anda metro istasyonundan çıktık ve buranın metrosu, itiraf etmeliyim ki İstanbul'un metrosunu da kullandım. Bu kadar kalabalık değildi yani. İstanbul'un metrosundan bile kalabalık bir metroları var. Onun dışında şu anda metrodan indik. İndiğimiz metro Şarap, değil mi? Şarap mıydı? Şarap. Şarap diye bir yerden indik. 10 dakika sonra o meşhur Old Dubai'nin olduğu yere doğru gideceğiz. Sen bir şeyler demek ister misin? Ben daha sonra bir şeyler söyleyeceğim. Şimdi demeyeceğim mi? Okey. Hüseyin biraz sonra düşüncelerini belirtecekmiş. Şu anda bulunduğumuz yer böyle gezdiğimiz Dubai'ye benzemiyor. Biraz daha herhalde burada çalışan insanların yaşadığı yerler buralar. Sizi etraftaki görüntülerle baş başa bırakıyorum. Şu anda burada çalışan halkın olduğu bölgede olduğumuzu çok net bir şekilde anlayabiliyoruz. Çünkü fiyatlar neredeyse yarı yarıya düştü burada. Hani şehir merkezinde minimum yemek yemek 35-40 dirhemden başlarken burada 10 dirheme falan yemek bulabiliyorsunuz yani. Öyle söyleyeyim. Gerçekten ilginç. Bir de dikkatimi çeken başka bir şey daha var. Burada otopark yerlerinin hepsi ücretli. Ücrete tabi. Kesinlikle ve kesinlikle şey yapamıyorsunuz yani öyle işte kafama göre beleş bir yere park edeyim. Hani şimdi bazen şey düşünüyor olabilirsiniz. Dubai'ye gelecek insanlar için söylüyorum. Araba kiraları daha ucuza gelir falan diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama arabayı kiralarken aynı zamanda şeyi de mutlaka hesaba katın. Araba işte otopark ücreti, ondan sonra benzin, ya benzin burada ucuz o ayrı da otopark ücreti falan biraz tuzlu olabilir. Açıkçası ben araştırmadım. Çok da iyi bilmiyorum otopark ücretleri ne kadar diye. Ama taksi fiyatıyla aynı paraya da gelebilir yani. Onu da hesaba katın bence. Onun haricinde şu anda galiba Old Dubai dediğimiz yere geldik. Şimdi size de tekrardan göstereyim. Ne udiyor ne utkara yapıyor. Yes, Habibi. Can I show you some scarf? Yeah, why not? Have a look, Kashmir bling bling. This is bling bling scarf, Kashmir. One of this design and one of this one. Brother, what is this? Sorry, What is this? Silk scarf, right? this is Kashmir. Kashmir. Kashmir Yes. scarf. Yeah. Okay. Yeah. Okay. One of Do you watch any Turkish series? hmm? Any Turkish series? Do you watch? Turkish series? This is three. What is mean? Like Ertuğrul, Show Osman. Huh? Oh, smart story. yeah. Yeah, I know. Yeah. Her şeyi satın aldıracak. Habibi. You want try for you? Ah no, thank you. Thanks so much. He just looks me and amuse it. You know? Gözlüğümü versin. Habibi, come to Dubai. Say to camera. Habibi, come to Dubai. Can I take a picture of myself? Would you like to say to Turkey? Yes, I like Turkey. Yeah. I like Turkey. Would you like to say anything about your shop? Yeah. Because it's my video remove.
Yeah, it's okay. No problem. Because You my can English say- is little bit not Okay. full English, so that's why. Okay. Yeah. Say merhaba Türkiye. Merhaba Türkiye. Teşekkür. Okay. Evet arkadaşlar, Old Dubai'den çıkamadık çünkü sağlam bir alışveriş yaptık. Bayağı bir ısrar ettiler, ettiler. Zaten almam gereken birkaç şey vardı. Arkadaşlarım istemişti. Onları aldık. Sen ne düşünüyorsun? İlgilendiler, parantez içinde geçirdiler. Aynen, Yani çok da geçirmedilerdi yani sevdiğimiz herkes için ortalama bayağı bir hani ikimiz totalde bir $100 bir harcama yaptık işin. Ben daha fazla yaptım bu arada. Evet, işte evet. çikolatadır, Ben- şeydir, eşarptır, efendime söyleyeyim başka ne aldım. Çok fazla hurma istedi. Bir iki tane bir küçük kavanoz safran aldım. Muhtemelen o biraz tuttu. O biraz pahalıydı Evet, çünkü. evet o pahalıydı. Yani o bayağı pahalıydı. Yani bir $50 falan o tuttu. Aslında safranı İran'dan almak lazım ama işte ailem Dubai'den istedi. Bir de çok kaliteli, çok ağır ve kuvvetli kokan bir safrandı. Aynen. En Bir de bir çay koklattılar bir de. Nane çayı mıydı o? nane çayı değil ya. İşte böyle sinüsleri açmak için kullandığımız o kremler olur ya. Aynı onlar gibi kokuyordu işte. Aynen vallahi bir kokladım. Bütün burnumun her köşesi açıldı. Başka güzeldi. Birçok şey aldım. Güzeldi. Evet. Elim boş gitmeyeceğim işte. Evet benim elim boş gitmeyecek. Güzel oldu. Şimdi bu Starbucks'ın olduğu yere doğru gideceğiz. Sonra fırsatımız olursa bir davet yapan bir restoran varmış. Oraya gideceğiz. Sonrasında da artık bakacağız. Yüksek ihtimalle ondan sonra da eve geçeriz. Biraz dinleniriz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, Starbucks'a geldik. Old Dubai'deki o meşhur, popüler Starbucks'tayız. Yani böyle taş bir bina, aslında çok da bir olayı yokmuş gibi geldi bana. İnsanlar niye burayı bu kadar ünlü etmişler anlamadım açıkçası. Bakalım. Fiyat 41 dirhem diyor. 41 dirhem de pek ucuz değil. Değil mi? İçeride kaç acaba ya? Sen bir bak gel, ben de kamerayla bir konuşayım. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi şu anda Old Dubai'nin oradayız. Yani Old Dubai'deki Starbucks'ın oradayız. Buranın niye bu kadar ünlü olduğunu açıkçası anlamadım ben. Hani bana gayet normal bir Starbucks gibi geldi. İşte biraz sanki yakıntıları, döküntüleri varmış gibi. Hani böyle göstereyim. Bu da bir Starbucks. Bu da bir Starbucks. Eski taş bir bina. Yani başka da bir olayı yok sanki yani. Bilmiyorum. Evet, Hüseyin fiyatlara baktı. Şimdi fiyatları söyleyecek. Evet Hüseyin. Fiyatlar 25-30 dirhem arasında bir şey var. Çok fazla değil. Türkiye'ye yakın belki bir tık daha pahalı. Türkiye'den Hemen bir tık daha pahalı, bir tık. Bir tık 50-60 lira oynuyor herhalde. Öyle bir şey. 50-60 ne? 50-60 lira oynuyor herhalde. Ha, euro dedi sandım da. Lira. Evet arkadaşlar, böyle bir yer yani. Bir olay yokmuş. O kadar söylediler yok. Starbucks varmış da Old Dubai'de. Yok işte ünlüymüş, herkes geliyormuş, burada fotoğraf çekiyormuş falan filan. Yani bence bir olayı yok. Hadi sen de. Yok yani, bence bir olayı yok. Ama siz Old Dubai'ye gelirseniz buraya da uğrayabilirsiniz yani. Eğer çok şeyiniz varsa, gezecek zamanınız varsa mutlaka uğrayın yani. Niye uğramıyorsunuz ki? Yani düşüncelerim böyle. Evet arkadaşlar, şu anda o demiş olduğum restoranın önüne geldik. Şu anda restoranda sıra var. Sırayı bekliyoruz. Hüseyin'le açız. Çok açız. Bayağı açız. İnşallah güzel bir şeyler yeriz, görürüz. Bakalım. Baba biz nereye geldik, anlat ya. Baba, biz Nereye bugün- geldik ya?
Biz bugün deve eti yemeye geldik. Vallahi Dubai'nin en gözde restoranlarından birindeyiz şu anda. İsmini hatırlayamıyorum. İsmi neydi? Ryan Mandı Gold Souk. Kısacası aynen. Ryan Mandi restorandayız bugün. Ve bu restoran bildiğiniz deve etiyle beraber altına bir pilavla sunum yapıyor. Bir yemek servis ediyor. Bugün onu deneyeceğiz. Biz yanına ne olur normal bir tavuk söyledik. Tavuk pilav gibi bir şey olacak. Gelince yemekleri hep beraber göreceğiz. Bir de tabii ki de her Türk'ün yaptığı gibi 2 tane de yoğurt söyledik ki sıkıntı çıkmasın. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi şeylerimiz geliyor. Galiba çorba. Is it soup, brother? Okay. Bunlar neydi bunlar? Ne dedi? Çorba mı diyor? Çorba dedi değil mi? Tamam, bunlar çorbalarımız. Çorbamızı içeceğiz, bir tadına bakalım. Ondan sonra size bir feedback veririz. Evet Murat, ne yiyorsun? Nasıl bir şey? Ne tadı var? Şimdi ben size bunu nasıl anlatacağım bilmiyorum. Köri mi? Böyle baharatlı, yine içinde inanılmaz baharat var. Bizim neye benzetebilirim bilmiyorum ya. Belki bir tık tarhanaya benziyor olabilir ama o da bir tık yani çok da uzağından benzer. Hadi Ama Vedat tadı Vedat. fena değil yani, çok böyle baharatlı. Karıştır bir bakayım içine. Baharatlı yani şöyle İçinde parçacık partikül bir şey var mı? öyle göstereyim. Hani dediğim gibi baharatlı, ilginç bir tadı var. Ama yenir. Yenir yani, güzel. Güzel. Evet. Şimdi ben de bir tur deneyeyim bakalım nasıl olacak. Bilmiyorum. İlk kez böyle bir şey çorbacım. Araplarda nasıl oluyor bilmiyorum. Vedat. Hay Allah ya. Geldik. İlginç memleketlerde neler dedik. Ne düşünüyorsun? Valla böyle dediğin gibi aşırı derecede bir baharatı var. Böyle noodle suyu içiyormuşum gibi bir hissiyata da zaman zaman geliyorum ama bence köri var bunda ya. Emin değilim ama. Tarhana gibi ya. Tarhananın tadına benzettim ama çok uzaktan benziyor. Öyle yakından değil yani. Abi bunda böyle bir ilginç bir baharat var. Türkiye'de olmayan bir şey bu. Yemeklerde kullanmadığımız bir şey bunu atmışlar. Ama ben sevdim. Güzel yani gider. Ben de sevdim ya. Yenir, güzel yani. Yenir. Kötü değil kesinlikle. Evet. Şimdi çorbalarımızı içelim ve ondan sonra asıl yemeğimizi çekmeye geçeceğiz. Evet. Geldi. Şimdi burada deve etli pilavımız var. Burada da tavuklu pilavımız var. Biz deneyeceğiz ve ne olduğunu göreceğiz. Nasıl bir tadı olduğunu göreceğiz. Gördükten sonra sizlere yorumlarını yapacağız. Good restaurant. Very good restaurant. Gel. Burada Şimdi burada bizim tavuk maklut muydu bilmiyorum hatırlayamıyorum söyleyemiyorum da. tavuk Burada mandi. Chicken mandi. Bu chicken mandi şu anda kaşığımda görmüş olduğunuzda Kaşığınızda görebilirseniz bir saniye. Heh, odaklayamadım ben. odakladı galiba. Evet. Şu anda elimde görmüş olduğunuzda deve etli pilav. Şu anda yiyorum. Aslında demin yedim ama ilk defa yiyecekmiş gibi yapacağım şu anda. Hadi yap bakalım. Nasıl? Oh my god. Değil mi? Söyleyeyim mi? Deve harbiden güzelmiş. Gerçekten güzel. Zaten karıştırmışlar içine. Böyle bir tık daha böyle ince var gibi geliyor bana. Çok böyle bütün halinde yok. Mesela buraya tavuğu bildiğiniz bütün koymuşlar ama işte herhalde tavuk da o tarz servis ediliyor. Aynen. Olabildiğince. Tavuğu daha denemedim. O yüzden ona bir yorum yapamayacağım. Ama deve eti kesinlikle güzel. Bence de. Hani Dubai'ye gelirseniz bence denemeniz gerekiyor. Onu artık gelince denersiniz, gelirseniz tabii. Şimdi birazcık da yan ürünlerimiz var. Şöyle mesela özellikle şurada yeşil ve oldukça acı. Tıpkı bu Japonların neydi? Wasabileri Wasabi. gibi. Aynen wasabileri gibi oldukça acı. Yani biz bunun hoş bir sos olduğunu düşünüp ağzımıza atmıştık ama ağzımız bir yandı ki anlatamayız. Yanında bizim ezmeye benzer domatesli bir şeyimiz var. Şurada kuru soğanımız var. Yoğurtlarımız geldi. Tabii Türk olarak mutlaka bunları istedik.
Onun dışında salata falan filan öyle standart. Hoş bir yemek. Bunların hepsi bize kaça patlayacak hocam? DVT 57 dirhem. Bu 21 dirhem. 57, 21, 78. 2 tane de yoğurt aldık. Onlar da 2'şer dirhem. 4 Dört. dirhem. Totalde 82 dirhem. Yani totalimiz bizim buradan çıkarken 900 lira falan 900 ödeyeceğiz yani. çıkarımız Kişi var. başı 450 lira falan. O da iyi. Güzel. O da iyi yani bence. Bunlar için iyi. Bu porsiyonları düşünürsen bence gayet iyi. Bence de gayet güzel. O zaman yiyelim. Evet arkadaşlar. Bayağı bir yedik. Ve ben normalde şeyleri yerken hani ikinciyi de isteyen bir insanımdır. Ama hani şunun yarısını bile yiyemedim. Yanlış anlaşılmasın. Tadından dolayı falan değil. Tadı bence çok güzel. Çok hoş bir tadı var. Çok güzel bir tadı var. Ama porsiyon porsiyon o kadar büyük ki hani şu porsiyonu Türkiye'de 3 kişilik falan diye getiriyorlar. Hani bunu tek başımda yememiz çok mümkün değil. Yani bakın elim şu kadar bir şey. Şöyle. Evet. Hani bir elimden büyük bir tabakta geldi. Evet. Ve adama sorduğumuzda bize dedi ki bu sadece tek kişilik yemek. Millet bunu Bu nasıl tek kişilik ya? Allah'ım. biz mi ılık bize yani Bizde ne kadar büyük bir mide var şu arkadaş, bakın ben anlamadım mesela ya. şöyle yarısını bitirebildim. Böyle şekilde yaptım azıcık. Yani Aynen yarısını yiyebildi. Ben de bunun çeyreğini falan ancak bitirebildim yani. Hala bayağı bir var. ve şöyle söyleyeyim hani yiyip de gelmedik yani biz en son saat kaçta yedik? Saat 11'de falan. 11'de falan yedik yani, 11'de açız çıktı. aslında. Ufak bir işte simit poğaça falan o tarz bir şeyler sipariş ettik de yedik. Yani saat şu an 9. Buranın nereden baksanız bir 10 saat olmuş yani. Gerçekten bayağı bir fazla porsiyon koymuşlar. Bunları hepsini yemeyeceğiz. Paket yapılabilir mi diye soracağız. En kötü ihtimalle yarın yeriz yani, yapacak bir şey yok. Yemeğe de biliriz. Fazla geldi. Yani tadı güzel ama. Tadı gerçekten güzel. Tadına diyeceğim hiçbir şey yok. Tadı güzel ama hani şunu 3-4 ancak kırır ya. Hani bizim Türkiye'de porsiyonlar bunun çeyreği falan. Evet. Bir de her şeyin içinde çok fazla baharat var. Yani böyle köri abi, her şeyde köri. Ben öyle düşünüyorum. O yüzden Aynen. yani Çok devet fazla yedik baharatlı. ama- devet yedik ama yani ne kadar anladık bir sor istersen. Evet, buradaki yemekler gerçekten baharatlı. Eğer baharatla çok aranız yoksa biraz daha işte İtalyan, ne bileyim işte uluslararası restoranlarda falan takılın, yoksa biraz şey yaşayabilirsiniz yani. Damak tadınız uymayabilir. Öyle diyeyim ben size. Yani anlatacaklarım bu kadar, verebileceklerim bu kadar. Yarın da gideceğiz Antalya'ya. Tekrardan döneceğiz videoda. Dubai maceramız yani yarın itibariyle son bulacak. Ama bu yüksek ihtimalle benim Dubai ile alakalı çektiğim son video olacak. Evet arkadaşlar, şu anda dün turda tanıştığımız arkadaşlarımızla birlikteyiz. Say hello. Evet, şu anda Chinatown'dayız. Arkadaşım burayı önerdi. Burada güzel şeyler varmış. Şimdi bakacağız neler olduğunu ve çekeceğiz orayı. Because I know. So maybe you know it, but it's my favorite Russian drink in summer. Summer? Summer, yeah. And this, maybe you know it. I don't know. This one, you know? Okay. With It's beer. the first time. With beer. Yeah, it's good. Try.
Try it. Right? Okay. This is my favorite. And kvass. You know kvass? Kvass. Mm. Okay. I tried. Oh, that's good. Yeah. That's so good. Yeah. And we have a candy with this taste in Russian. Okay. That's really, really good. Türkçe anlatsana biraz. Evet arkadaşlar, bu bir anladığım kadarıyla armutlu bir şey. Armutlu gazozu gibi, armutlu gazoz gibi bir tadı var. Ve gerçekten güzel bir tadı var. Bir kere daha deniyorum. Gerçekten tadı enfes. Yani çok güzel bir tadı var. Arkadaşım bana verdi. Thanks Olya for giving me this. Yes. Yes. Welcome to our YouTube channel. We are trying our first Russian drink, I guess. So let's try. It's nice. Yes. Yes. Yeah, it's so nice. Yes. Like So nice. I with like beer. it. Yes. I don't know. And the soda quality is pretty good because these ladies gave it to us, so we have to Yeah. put 10 out of 10. Yes. Thank you. I like it. I really like it. Evet arkadaşlar, şu anda Chinatown'un içerisindeyiz. Şöyle güzel yemek alanları var. Go. Evet arkadaşlar, şu anda Chinatown'un içerisindeyiz ve Chinatown'da çok güzel yerler var. Eğer bu tarafa doğru bakarsanız yemek alanlarını göreceksiniz. Eğer bu tarafa doğru bakacaksanız on the right, bu taraflarda da güzel alanlar mevcut. Genelde Çin içi şeyler var. Açıkçası burayla alakalı çok fazla şey bilmiyorum. Ama arkadaşımın önünde olduğunu söyledi. Ve bundan dolayı da burayı da gezmek istedim. Sizlere göstermek istedim. Şimdilik bu kadar. Devamını göstereceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi ayrı bir sokaktayız. Burada gerçekten Çin'e benzeyen motifler var. Sokak tabelaları var. Gerçekten çok güzel. Arkadaşım şimdi dönecek. Görmüş olduğunuz gibi burada çok güzel Çin işi tabelalar var. Burada gerçekten Chinatown'u güzel bir şekilde hissettirmişler. O yüzden buraya puanım 10 üzerinden 10. Evet arkadaşlar, yolculuğumuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şu anda Dubai'de Perşembe günü saat şu anda 2'yi 10 geçiyor. Şimdi kapılar açıldı, kontroller yapılıyor. Biraz sıra azalsın ve biz de geçeceğiz. Ondan sonra sabahleyin 6.30-7 gibi Antalya'da olacağız. Ondan sonra saat 9.30'da da otobüsümüz var. Ona yetişeceğiz. Saat 12.00 gibi de deniz oluyor artık. Dubai hakkında genel bir yorum yapacak olursam, Dubai'yi gerçekten beğendim. Güzeldi.
Dediğim gibi pahalı yönleri, pahalı bir şehir. Ama herkesin müzesine göre bir şeyler var. O da kesin. Onun haricinde başka ne diyebilirim? Kesinlikle araba kiralayın. Araba kiralarsanız çok daha konforlu edersiniz. Biz sürekli taksiyle dolaşıp ve bayağı bir pahalıya mal oldu bize. Biz gene bir araba kiralama parası çıkardık muhtemelen taksiyle. Evet, evet, Yani evet. bunun dışında alınabilecek bir sürü güzel şey var. Burada Türkiye'de bulunmayan birçok marka, birçok eşya bulunuyor. Duty Free'de ben giderken dayanamadım. Herkese bir şeyler aldım. İşte alkol olsun, sigarası olsun, özel şeyler olsun. Hani hatıralar olsun. Olabildiğince fazla alışveriş yaptım. Pişman mıyım? Muhtemelen bir tık pişman olacağım yakında. Ama değer miydi? Değerdi. İnsan sonuçta kaç kez geliyor Dubai'ye? Bir sefer de olsa yapalım, alalım. Alışveriş konusunda iyi bu arada. Evet, Dubai alışveriş konusunda gerçekten iyi. Çok fazla şey var. Hani alabileceğiniz, yapabileceğiniz. Çok ilginç şeyler de gördük. Satılan. Onun haricinde Dubai Mall'a kesinlikle uğrayın. Dubai Mall yani gerçekten çok içinde çok fazla şey barındıran bir yer. Çok fazla dükkan var. Ondan dolayı Dubai Mall'a kesinlikle uğramanızı öneririm. Aynı zamanda akşamleyin Çeşme Fountain dedikleri bir yer var, Dubai Fountain. Orada da güzel su gösterileri oluyor. Onlara da mutlaka bir bakın, yarım saatte bir gerçekleşiyor. Onları da mutlaka inceleyin. Onun haricinde Global Village var. Global Village'e biz hava durumu kötü olduğu için demedik ama Global Village da gezilmek gereken yerlerden bir tanesi. Bugün şansımıza hem yağmur yağdı hem de kum fırtınası vardı. Ondan dolayı açıkta bir alan olduğu için oraya gidemedik. Son günümüzde Dubai Mall'da geçirdik. Açıkçası çok fazla çekim yapmak da istemedim. Son günü biraz daha böyle kendi keyfime gezmek istedim. Sizlere de bir şeyler göstermek isterim. Ama buradan gezerken aynı zamanda kendi keyfimi de düşünmek zorundayım. Kendi keyfim için de bir şeyler yapmak istiyorum. Bu şekilde hem sizler için güzel bir şey çıkmış olacak hem de ben keyif almış olacağım. Anlatacaklarım bu kadar. Zaten videoların içerisinde de genel olarak birçok şeyden bahsettik. Neredeyse her şeyden bahsettik. Son olarak diyebileceklerim bu kadar. Dubai maceramıza bu şekilde sona erdi. Belki başka zaman tekrardan geliriz. Çünkü Dubai'de her yeri henüz bitiremedik. Belki önümüzdeki sene tekrardan uğrarız. Neden olmasın? Son bir düşüncen var mı? Siz de gelin, siz de görün. Güzel bir yer ama olabildiğince dikkat ederek gezmek lazım. Planınızı önceden planlayın. Neyi yapmak istediğinizi, neyi yapmak istemediğinizi arkadaşlarınızla beraber kararlaştırın. Bu 2 kişilik gidilen tatillerde ya da gezilerde, yurt dışına yolculuklarda genellikle insanların aynı ortak paydada birleşebilmesi sadece gezi kalitesini değil, aynı zamanda insanların dostluğunu da pekiştiriyor diye düşünüyorum. Zaman zaman insanların fikir ayrılığı olabilir ama bunları önceden konuşmanın daha faydalı olacağına da inanıyorum. Bunun dışında olabildiğince alışveriş yapmanızı, gezmenizi ve keyif almanızı öneririm. Bu ülke, bu şehir açıkçası bunun için zaten biçilmiş kaldı. Evet arkadaşlar, son düşüncelerim bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda, başka ülkelerde, başka şehirlerde görüşmek dileğiyle.